Bazen bildiğimizi sandığımız şeyler sadece gördüğümüz kadardır. Bazen kader bize görünmeyeni öğretmek için yollar çizer. Bir peygamber, Hz. Musa aleyhisselam, kendisine verilen büyük ilme rağmen daha derin bir sıra ulaşmak ister. Bu dünyada benden daha bilge biri var mı? Ve o soru onu bilinmeyene götürebilecek bir yolculuğun kapısını aralar. Gizli bir yolculuk, bir deniz ve o denizin ötesinde Allah'ın kendisine rahmet ve ilim verdiği gizemli bir kul, Hızır Aleyhisselam. Peki neden bir gemi delinir? Neden masum bir çocuk öldürülür? Ve neden yıkılmak üzere olan bir duvar ayağa kaldırılır? Bu sadece bir hikaye değil. Bu sabrın sınandığı ve Allah'ın hikmetinin perde arkasına açılan bir kapı. Gelin hep beraber işleyelim bu gizemli yolculuğu. Gökyüzü yavaş yavaş kararıyordu. Ufukta kalan güneşin son ışıkları kızılı toprağa vuruyor, yeryüzü hafif bir serinliğe bürünüyordu. O akşam Hz. Musa etrafını saran insanlara ilim anlatıyordu. Kurak topraklarda yeşeren tek şey hakikatti. Ve o hakikat Hz. Musa'nın dilinden yankılanıyordu. Ve bir adam sordu: "Ey Allah'ın peygamberi, senden daha bilge biri var mı yeryüzünde?" Hz. Musa düşündü. Kendisine verilen kitap, mucizeler, Tur Dağı'ndaki o yüce konuşma, içinden gelenle cevapladı: "Hayır." Ama o gece Hz. Musa'ya bir vahiy geldi. Allah buyurdu: "Ey Musa, benden sana öğretilenin ötesinde bir kulum var. Ona katımızdan rahmet verdik, ona ilmimizden öğrettik." Hz. Musa içini kaplayan bir merakla secdeye kapandı. O an anladı ki ne kadar çok bilirse bilsin, Allah'ın ilminde sadece bir damla taşımıştı. Ve şimdi okyanusun derinliklerine inmek istiyordu. Ertesi sabah Hz. Musa genç yardımcısı Yuşa'yı yanına aldı. Yanlarına bir de azık aldılar. Tuzlanmış bir balık. Allah ona şöyle demişti: "O kulumu balığın kaybolduğu yerde bulacaksın." İki yolcu tozlu yolları aşarak nehir boylarında yürümeye başladılar. Geceleri yıldızlarla, gündüzleri güneşle yön buluyorlardı. Yorulduklarında bir kayanın gölgesine sığınıyorlardı. Yuşa balığı taşıdığı sepeti koydu. Hz. Musa ise gözlerini kapatarak derin bir uykuya daldı. Ama o sırada tuhaf bir şey oldu. Sepetteki balık canlandı, kuyruğunu çırptı ve bir iz bırakarak denize doğru süzüldü. O sahne suskunluğun ortasında yankılanan bir mucize gibiydi. Yuşa şaşkındı ama o an Hz. Musa'ya hiçbir şey söylemedi. Belki de anlatmayı unuttu. Ertesi gün Hz. Musa şöyle dedi: "Azığımızı getir Yuşa. Gerçekten çok yorulduk bu yolculukta." Yuşa birden hatırladı. "Ey Musa, balık o kayalıkta. Gözümün önünde canlandı ve denize kaydı. Ama bana şeytan unutturdu. Söyleyemedim." Hz. Musa derin bir nefes aldı. Gözleri parladı. "İşte o yer. Aradığımız yer orası." Geri döndüler. Aynı kayanın yanına vardılar. Gökyüzü bulutlanmıştı. Hafif bir yağmur başladı. Ve orada denizin kıyısında bir adam duruyordu. Ne yaşlı ne gençti. Bakışları dünya ile gökyüzü arasında sıkışmış gibiydi. Etrafında huzur vardı. Ve kalbindeki ilim insanlara değil, doğrudan Allah'a dayanıyordu. Hz. Musa yaklaştı. "Allah'ın bana senden daha bilge olduğunu söyledi. Sana tabi olmak istiyorum. Seninle beraber yürümeme izin ver." O adam döndü, göz göze geldiler. Bu Hızır Aleyhisselam'dı. Ve o meşhur sözle cevap verdi: "Sen benimle asla sabredemezsin ya Musa."
Hızır sessizce yürümeye başladı. Ayakların bastığı yerler sanki sessizliğe bürünüyordu. Hz. Musa gözlerini onda ayırmadan onu takip etti. Hava ağırdı. Rüzgar hafifti ama içinde fırtınalar kopuyordu. Eğer bana tabi olmak istiyorsan, dedi Hızır, hiçbir şey sorma. Ta ki ben sana açıklayana kadar. Hz. Musa başını salladı. İtaat kolaydı. Ama sabır bir başka sınavdı. Kıyıya vardılar. Ufak bir gemi limana yanaşmıştı. Yoksul denizciler yük taşıyor, ekmek parası için çabalıyordu. Hz. Musa ve Hızır da o gemiye bindi. Denizin ortasına geldiklerinde Hızır eğildi, elini uzattı ve geminin tahtalarından birini sökmeye başladı. Hz. Musa şaşkındı. Tahtalar gevşedi, su sızmaya başladı. Ne yapıyorsun diye haykırdı Hz. Musa. Bizi misafir ettiler. Ücret bile istemediler. Sen ise gemilerini batırmaya çalışıyorsun, dedi Hz. Musa. Hızır sadece baktı. Yüzünde ne bir öfke vardı ne de pişmanlık. Ama dediğini hatırladı. Sana benimle asla sabredemezsin demedim mi ya Musa? Hz. Musa sustu. Başını öne eğdi. Bu da ilk sınavdı. Kıyıya vardılar. Yürüdüler. Yol kenarında oynayan bir çocuk gördüler. Yanakları gül gibi, gözleri ışıl ışıldı. Hz. Musa tebessümle bakarken Hızır çocuğa doğru yürüdü. Bir anda göz açıp kapayıncaya kadar bir hareketle çocuğu öldürdü. Hz. Musa dehşet içindeydi. Eli kalbine gitti. Yanakları sanki yere mıhlanmıştı. Sen ne yaptın? Masum bir cana kıydın. Bu nasıl bir ilimdir? Bu nasıl bir hikmettir? Dedi Hz. Musa. Hızır'ın sesi hala sakindi. Sana sabredemezsin demedim mi ya Musa? Hz. Musa bu defa dayanamadı. Dizlerinin bağı çözüldü. Ama bir söz verdiği aklına geldi. Titremiş sesle konuştu. Eğer bir daha sorarsan artık bana eşlik etme. Mazeretim kalmaz. Bir şehre girdiler. Aç, yorgun ve bitkin. Ama kimse kapısını açmadı onlara. Ne bir lokma ekmek verdiler ne de bir damla su. Sokakta yürürken neredeyse yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Hızır kimsenin ilgilenmediği bu duvarın yanına gidip tamir etmeye başladı. Taş üstüne taş koydu, terledi. Ve sonunda duvar ayakta kaldı. Hz. Musa bir daha dayanamadı. Bu insana bizi ağlamadı bile. Hiç değilse bir ücret alsaydın onlardan. Hızır durdu, ellerini sildi. Son bir kez Hz. Musa'ya baktı. İşte bu, seninle benim aramın sonudur, dedi. Hızır derin bir nefes aldı. Bakışları yumuşadı. Artık sır açıklama vaktiydi. O gemi yoksul adamlara aitti. İleride zalim bir kral sağlam bütün gemilere el koyuyordu. Ben onu kusurlu yaparak o insanların rızkını kurtardım. O çocuk dedi. İleride annesini babasını isyana ve inkara sürükleyecekti. Onlar sabırlı insanlardı. Allah o çocuk yerine onlara hayırlı bir evlat vermek istedi. Ve o duvar dedi Hazreti Hızır. İki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir hazine saklıydı. Babaları salih biriydi. Allah onları büyümesini ve hazinelerine kavuşmasını istedi. Bir an sessizlik oldu. Dalga sesleri rüzgarın uğultusuna karıştı. Ey Musa dedi Hızır. Ben bunları kendi isteğimle yapmadım. Bu Allah'ın bana bildirdiği bir ilmin sonucudur. Hz. Musa başını eğdi, kalbi derin bir saygıyla doldu. Bir kul ne kadar peygamber de olsa Allah'ın sınırsız ilminden sadece bir parça bilebilirdi. Ve bu yolculuk ilmin ötesinde bir sabır imtihanıydı. Ve bir hakikat öğreticisiydi. Her şey göründüğü gibi değildir. Her olay arkasında bir ilahi hikmet vardır. Hz. Musa her sorusuna cevap ararken cevaplardan önce sabretmeyi öğrenmesi gerektiğini anladı. Hızır'ın her davranışı
ilahi bir emrin yansımasıydı. Akıl yetmedi, göz yanıldı ama kalp sonunda anladı. Her şey göründüğü gibi değildi ve her bilgi herkese açık değildi. Çünkü bazı sırlar sadece Allah'ın dostlarına emanet edilir. Bu kıssa bize şunu fısıldar. Bazen anlayamadığın şey senin için hayırlıdır ve bil ki Rabbin her şey en iyi bilendir. Biz sana katımızdan bir ilim verdik. Kehf suresi 65. ayet. Ve yolculuk devam eder. Bizimle kalbimiz de hayatımızda. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, ilahi sırlarla dolu yeni yolculuklara bizimle çıkmak istiyorsan, kanalımıza abone olmayı unutma.